Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda bebeğimizin kollarını örmüştük. Bu videomuzda da ayakkabısını öreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bebeğimin ayakkabısıyla devam ediyorum arkadaşlar. Kırmızı iple yapıyorum ben. 12 zincir çekiyorum. İpimi bağladım. 12 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Şimdi 3. zincir içine batacağız arkadaşlar. Bunun için hemen 2 zincir atlıyorum. Şu 3. zincirimin içine 4 tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanda arkadaşlar ipimi alıyorum. Hemen 3. zincirimin içine batıyorum. Şu şekilde tığımda 3 tane ilmek oluştu. Bunların ikisini de birlikte örüyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde toplam 4 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı zincir içine. Aynı zincir içine, yani 3. zincirimizin içine 4 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi her bir zincire bir kez batarak 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir zincire bir tane olacak şekilde 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sekiz tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Burada bir tane zincirim kaldı. Bu son zincirimin içine de 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani aynı zincir içine batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincire 5 ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi her bir zincire bir kez batarak yine 8 ikili trabzan örüyoruz. Her bir zincire bir kez batarak 8 tane ikili trabzan örüyorum. Sekiz tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Sıra başına geldim. Sıra sonunda da toplamda 25 adet ikili trabzanımız oldu. Hemen şuradan sıra başına gelip ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı bağlıyorum. İkinci sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bunun için 2 zincir çekiyorum. Hemen aynı yere batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani ilmek kaydırma yaptığım yere tekrar batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 4 kez arttırma yapacağız arkadaşlar. Bunun için bir sonrakine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Arttırma yapıyorum. İkinci kez bir sonrakine geçiyorum. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4 kez aynı yere batarak arttırma yapıyoruz. Dört kez arttırma yaptım arkadaşlar. Şimdi 8 tane
tek ikili trabzan yapıyorum. Yani arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 8 ikili trabzan yapıyorum. Sekiz kez ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 5 kez arttırma yapacağız. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Aynı yere batıp birinci arttırmamı yapıyorum. Tekrar bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve aynı yere batıp ikinci arttırmamı yapıyorum. Bir sonraki ilmeğime batıyorum. Aynı yere batıp arttırma yaptım. Toplamda 5 kez arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Beş ilmeğimin içine çift batarak 5 kez arttırma yaptım. Yani aynı yere 5 kez değil arkadaşlar. Her bir ilmeğe çift batarak 5 kez arttırma yapıyoruz. Arttırmalarımı yaptım. Şimdi 8 kez ikili trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğe bir kez batarak 8 ikili trabzan yapıyorum. Sekiz ikili trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası sıraya geçmek için çektiğim zincir. Hemen bunun yanındaki ilk yaptığım sık iğnenin tek ikili trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Yine 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Bu sıra sonunda da toplamda 35 tane sık iğnemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da yine aynı şekilde aynı yere bir kez batarak, yani şu ilmek kaydırma yaptığım yere batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda 4 kez bir arttırma, bir ikili trabzan yapacağız. Bunun için hemen bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde daha açık olması için tekrar anlatayım arkadaşlar. Sıra başına geldik. İlmek kaydırma yaptık. İlmek kaydırma yaptığım yere bir kez batarak bir tekli trabzan yaptım. Daha sonra diğer ilmeğe geçip çift batarak bir arttırma yaptım. Şimdi bir kez tekli trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Arttırma yapıyorum. Bu ikinci arttırmam oldu arkadaşlar. Bir sonrakine bir kez batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar bir sonrakine arttırma yapıyorum. Tekrar bir ikili trabzan ve dördüncü arttırmamı yapıyorum. Yani toplamda 4 kez bir ikili trabzan ve bir arttırma olarak toplamda 4 kez bu işlemi tekrarladık. Biraz karışık arkadaşlar burası. İsterseniz tekrar anlatayım. Sıra başına geldim. Bir ikili trabzan yaptım. Daha sonra bir arttırma, bir ikili trabzan yaptım. İkinci kez bir arttırma, bir ikili trabzan. Üçüncü kez bir arttırma, bir ikili trabzan
ve dördüncü kez bir arttırma ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 8 kez ikili trabzan yapıyorum. Her ilmeğe bir kez batarak 8 ikili trabzan yapıyorum. Sekiz ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 5 kez bir arttırma, bir ikili trabzan yapacağız. Hemen arttırmamı yapıyorum. Yanına geçip bir sonrakine geçip batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine arttırma yapıyorum. Ve bir kez batarak ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar. Bir arttırma ikili trabzan, bir tek ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 kez. Yani ben 2 kez yaptım. Üçüncü arttırmamı yapıyorum. Ve bir kez batarak ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü arttırmam ve bir ikili trabzan. Beşinci arttırmam ve bir ikili trabzan. Bu şekilde toplamda 5 kez arttırma yaptık arkadaşlar. Yani 5 kez bir arttırma, bir ikili trabzan yaptık. Şimdi bu sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerime, ikili trabzanlarıma bir kez batarak ikili trabzan yapıyorum. Dokuz kez ikili trabzan yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen sıra başıma batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu sıra sonunda da toplamda 45 tane ikili trabzanım oldu arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Toplam şöyle göstereyim. 1 2 3 4 sıra ördük arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bu sırada blok öreceğiz arkadaşlar. Blok olarak sık iğne öreceğiz. Bunun için şöyle zincirimi çektim, hemen yanındakinin arka ilmeğine batıyorum. Şu şekilde, yani normalde böyle batıyoruz. Ama şuradan arka ilmeğine batarak öreceğiz bu sırada. Ve sık iğne olarak örüyoruz. Yani şu şekilde burada bir çizgi oluşturacağız arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Normalde örerken şu şekilde batıp ilmeğimizi alıyoruz. Ama blok örerken şöyle göstereyim. Şu birinci, şu da ikinci kanadı ilmeklerimin tam ortasından batarak arka ilmeğini örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar blok olarak sık iğne örüyoruz. İkili trabzan olarak devam etmiştik. Şimdi sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Yani ipimin üstüne almadan direkt sık iğne örerek devam ediyorum. Blok olarak 45 sık iğne yaptım arkadaşlar. Buradaki ilmek kaydırmaya geldim. Bu ilmek kaydırmanı da yine arkasından alarak sık iğne yapıyorum. Böylelikle ilmek sayımı 46'ya çıkardım arkadaşlar.
hemen bir sonraki sıraya geçip sık iğne yapıyorum. Yani blok yapmadan direkt sık iğne yaparak bir üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar artık düz örüyoruz. 6. sıradayız. Yani arkadaşlar zincirle birlikte saydığımızda 6. sıra oluyor. 6 ve 7. sırada her bir ilmeğe bir kez batıyoruz. Arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 2 sıra boyunca 46 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar arttırma yapmadan 2 sıra boyunca 46 sık iğnemi tekrarlıyorum. 6 ve 7. sıralarda her bir ilmeğe bir kez örüyoruz dedim arkadaşlar. Ben bir sıra ördüm. 6. sırayı ördüm. Yani burada size göstermek istediğim bir yer var. Normalde sıra sonunda ilmek kaydırma yapıp zincir çekerek birleştiriyorduk. Bu altta blok sırasının sonunda ilmek kaydırma yaptığımız yere de batarak sıramızı birleştirmiştik. Bundan sonra artık zincir çekmeden ve ilmek kaydırma yapmadan devam edeceğiz. Bunun için arkadaşlar ilmek belirleyici taktım. Şu şekilde yani şöyle göstereyim, düz örerek ilmek kaydırma yapmadan ve zincir çekmeden sıramızı birleştiriyoruz artık. Bu şekilde arkadaşlar 7. sırayı da her ilmeğe bir ilmek olarak devam ediyorum. Yedinci sıramda her ilmeğe bir ilmek olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi size göstermek istediğim yine bir şey var. Bebek ayakta durabilsin diye, tabanı düz olsun diye şöyle tabanına plastik koyacağız. Bunu da taban ölçüsüne göre kesmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar şurada blok yapmıştık ve bir çizgi oluşturduk. Tam o ölçülerde, yani oraya denk gelecek şekilde. Yani bunu blok yapmadan önce keserseniz, hani bu ölçüde ayarlayıp keserseniz daha iyi olur. Şu şekilde arkadaşlar bunu yoğurt kovalarının kapaklarından ya da defter kapaklarından temin edebilirsiniz. Şu şekilde tam taban ölçüsünde kesiyoruz arkadaşlar. Bunu daha ilerleyen zamanlarda, yani azaltma yaptığımızda, ağzı giderek daraldığında içine koyacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun hakkında Zeynep bebek örerken de bilgi vermiştim arkadaşlar. Nasıl yapılacağı hakkında oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde 2 adet plastik kesiyoruz taban ölçüsünde arkadaşlar. Birkaç sıra sonra bunu içine yerleştireceğiz. Devam ediyorum. 8. sıradayım. Bu sırada başta 24 sık iğne örüyorum. Hemen ilk sık iğnemi ördüm. İlmek belirleyicimi takıyorum. 24 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şöyle benim ikinci sık iğnem. ...24 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 kez azaltma yapacağım. Yine azaltmayı da şöyle ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını alıp ipimi ikisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. İlk azaltmamı yaptım. İkinci kez azaltma yapıyorum. Üçüncü kez azaltmamı yapıyorum. Son ve dördüncü kez azaltmamı yaptım. Ve şimdi 14 sık iğne örüyorum arkadaşlar.
14 sık iğne örerek sıra sonuna geldim. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Sıra sonunda da toplam 42 tane sık iğnem kaldı. 9. sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bu sırada da 21 sık iğne örüyorum. ...21 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 6 kez azaltma yapacağız. Birinci azaltmam. İki. Üç. 4. 5 ve 6. Toplam 6 kez azaltma yaptım arkadaşlar. Şimdi 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam 36 tane sık iğnem kaldı. 10. sıradayım. Bu sırada da azaltma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 36 sık iğne örüyorum. 10. sıramı azaltma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 36 sık iğne örüyorum. Her ilmeğe bir kez batarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi bu plastik tabanı yerleştireceğim içine. Bu şekilde tabana plastik koyuyoruz arkadaşlar, bebek ayakta durabilsin diye. Öyle içine koyduktan sonra devam ediyorum. 11. sıradayım. Bu sırada arkadaşlar 18 sık iğne bir azaltma yapacağız. Başta 18 sık iğne örüyorum. On 18 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 6 kez azaltma yapacağız arkadaşlar. Sıra başında ben yanlış söyledim sanırım. 18 sık iğne ördüm. Şimdi 6 kez azaltma yapacağım. Şöyle ilk azaltmamı yapıyorum. Diğerine geçip yine ikinci azaltmamı yapıyorum. Bu şekilde toplam 6 kez azaltma yapıyorum. Altı kez azaltma yaptım arkadaşlar. Şimdi burada kalan 6 sık iğnemi örüyorum. Altı sık iğnemi örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam 30 sık iğnem kaldı. Bu videomuzda bebeğimizin ayakkabısını ördük arkadaşlar. Bir sonraki videoda da beyazdan başlayıp çorabını örerek devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.